Herkese tekrar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünün dizisine geçmeden önce biraz sizle sohbet etmek istiyorum. Fakat diziyle alakalı bir şey. O yüzden sakın videoyu geçmeyin. Şimdi 100 abone olduk. Hatta birkaç kişi de açtık. Öncelikle bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sevindim ve umarım daha da büyüdüğümüz yüzler, binler olsun kutladığımız. Kutlama diyorum çünkü bu dizi bir nevi benim 100 aboneye özel paylaştığım bir dizi olacak. Çünkü asıl niyetim bu diziyi ben henüz paylaşmak istemiyordum. Hatta şöyle söyleyeyim, bu diziyi ben en az 6 kere tek başıma izledim. 7.'ye de annemle birlikte başladım. Onunla birlikte izliyoruz diyeyim. Ve siz de anlayın yani ne kadar çok sevdiğimi. İngilizce videomu izlediniz mi bilmiyorum. İzlediyseniz hemen önerilen kısma da onu ekleyeceğim. Mutlaka ona da bir göz atmanızı isterim. Nasıl bu drama sevdamın, Kore dramalarının hayatıma girdiğini anlatıyorum. Orada da dediğim gibi bir ara gerçekten ruhsal bir çöküşteydim ve bu çöküş sırasında izlediğim ve çok zevk aldığım bir dizi olarak hayatıma girdi her şeyden önce. Ve bu diziyi ben kanalım biraz daha büyüdüğünde, yani daha çok insana ulaşabildiğim bir sırada paylaşmayı istiyordum. Çünkü benim en sevdiğim diziler listesinde birinci sırayı başka bir diziyle paylaşıyor ama birinci sırada hem konu olarak hem oyunculuklar olarak benim için kusursuz diyebileceğim bir dizi. Bunu ben bu arada kanalımda bir sürü dizi paylaşıyorum, film önerileri paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim sizler bana destek verdiğiniz sürece ama tabii ki benim de favorilerim oluyor. Ben sadece beğendiğim dizi ve filmleri yayınlamayı tercih ediyorum. Hani böyle çok olumsuz eleştiriler kanalımda olmasın diye. Ve tabii ki içlerinde ne olursa olsun birkaç tane favorim çıkıyor. O yüzden hani şey gibi düşünmeyin, yani diğer diziler ne olacak onları da çok seviyorum diyordun. Ama herkesin kalbinde bir sıralama vardır. Tabii ki ben de her insan gibi bu sıralamaya sahibim. O yüzden dediğim gibi bu birinci sırayı başka bir diziyle paylaşıyor ama onu henüz açıklamayacağım. Bu diziyi de aslında dediğim gibi şu anda açıklamama niyetindeyken şak diye Netflix'e girdi ve Türkiye'de top 10'a oturdu. Öyle olunca dedim ki belki de bu bir işaret, çünkü annem sürekli kızım bu kadar seviyorsan niye anlatmıyorsun, bunu anlatsana, bunu anlatsana falan. Anne şimdi zamanı değil, dur ben zamanı gelince yapacağım falan derken Netflix'e girdi. Ve dedim ki bu bir işaret mi? Çünkü ben 100 oldum ve o Netflix'e girdi. Belki de zamanı geldi deyip size paylaşmaya karar verdim bu videoyu. Böylece böyle 100 aboneye özel bir video olacak umarım. Şimdi bu kadar anlattım, övdüm baştan. Tabii ki ufak ufak diziyle ilgili artık ayrıntılara geçeceğim. Merak etmeyin. Öncelikle dizimiz 2020 yapımı bir dizi ve Netflix'e yeni girdi dediğim gibi birkaç gün oluyor. Dizimizin adı Flower of Evil ve 16 bölümden oluşuyor dizimiz. Şunu söyleyeyim konusuna geçmeden, oyunculara geçmeden, benim hayatımda izlediğim, gördüğüm işleyiş olarak, çekim olarak, oyunculuk olarak gerçekten çok beğendiğim bir dizi oldu bu dizi. Yani oyuncular bu arada hatta buradan oraya geçiş yapalım. Biri özellikle ki beni böyle kalbimden vuran, hatta yani şöyle söyleyeyim, tabii ki güzellik, yakışıklık kavramları kişiden kişiye göre değişir. Annemle birlikte izlerken de hani diyorum ki ay anne bu adam çok yakışıklı değil mi falan. Ama tabii anneme göre değilmiş bu arada ama bana göre öyle. O oyuncuyla tanışmama vesile olan dizi de buydu ve oyunculuğuna bence diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten bu kadar başarılı
İki başrolümüz de çok başarılı özellikle. Şimdi tabi bahsettim, artık isimlerini vermeden olmayacak. Lee Joon-gi ve Moon Chae-won adlı oyuncularımız başrollerini paylaşıyor. Heyecanlandım anlatırken. O derece beni etkileyen bir dizi, artık hayal edin siz. Tabii ki benim bahsettiğim başrol tahmin ettiğiniz kişi Lee Joon-gi. Burada belki de dizinin en ana karakteri o. Yani dizimiz onun hayat hikayesi bir nevi ve onun hayatını görüyoruz. Tabii ki bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Moon Chae-won da müthiş bir iş çıkarmış. Ben kendisini bu dizide gördüm, tanıdım. İki başrolümüzü de ilk defa o dizide görmüştüm. Zaten yeni girdiğim için bu dünyaya, K-drama dünyasına gördüm ve dedim ki ne kadar başarılı oyuncular ve yani çok etkiledi oyunculukları beni ve tarif edilemez bir başarı elde etmişler bence. Şimdi tabii ki ufak ufak buradan konusuna hemen geçiyorum. Merak da etmişsinizdir diye düşünüyorum. Lee Joon-gi, Baek Hee-sung adında bir karakteri canlandırıyor dizide. Baek Hee-sung aslında dışarıdan baktığınızda eşiyle ve çok tatlı bir kız çocukları da Jun Seo-yoon adında aşırı tatlı bir oyuncumuz canlandırıyor. Onu da başrol sayabiliriz bence o yüzden. Çok tatlı bir aile portresi görüyoruz. Güzel bir koca Baek Hee-sung ve böyle eşine çok kıymet veren, metal işlemeciliği yapan bir karakter gibi görünüyor. Ama eşi de bu arada tabii ki ondan da hemen bahsetmemiz gerekecek. Çünkü dediğim gibi önemli bir rolü var onun da dizide. Moon Chae-won, Cha Ji-won adlı karakteri canlandırıyor. O ise bir polis memuru, cinayet şubede çalışıyor ve ekibiyle birlikte soruşturmalar yürütüyor. Çok yoğun bir çalışma süreci var. Ve aslında çiftimiz gerçekten yani Cha Ji-won aşırı işine bağlı olmak durumunda sürekli evin dışında ve ev işlerinin çoğunu da eşine bırakmış bir yerde. Zaten eşinin bu metal işlemeciliği yaptığı yerde evlerin hemen bir kat altında bir dükkan. Dışarıdan çok güzel bir aile portresi olarak gözüken bu güzel ailemizin tabii ki altından sırlar çıkmaya başlıyor. Çünkü Cha Ji-won'un eline bir dosya geçiyor ve bu dosya birçok cinayeti içeren bir kişiyle bağlantılı çıkıyor. Ve o dosyayla ilgilendikçe öyle bir noktaya geliyor ki hayatını komple değiştirecek ve onu büyük bir hayal kırıklığına ve hatta işi ve aşkı arasında bir sınava sürükleyecek. Yani dizimiz bunu anlatıyor. Aşırı bilgi vermemeye çalışıyorum. Çünkü dizi temposu içinde o kadar güzel işlenerek, hiç sıkmadan ve sizi sürükleyecek şekilde anlatılıyor ki bu konu. Böyle aşırı detay verip sizin bu merakınızı öldürmek istemiyorum. Ama bol bol polisiye ögesini göreceğiniz ve hatta şunu da söylemek istiyorum. Ben bu dizide mesela ufak bir, nasıl diyeyim, aslında insanların tabii ki akıl sağlıkları da bozulabiliyor ve çeşitli travmalardan dolayı çeşitli şeyler yaşıyorlar. Ve birçoğuna da aslında yine biz insanlar sebep oluyoruz. Fakat eskiden olduğu gibi, eskiden bu akıl sağlığı meseleleri biliyorsunuz hemen böyle nasıl söyleyeyim, işte kötü bir enerjinin içine girmiş, işte bilmem ne falan diye yorumlanır. Bu dizide o konu da gayet güzel işlenmiş.
Efendime söyleyeyim, onun dışında bir suçlunun aile bireylerine nasıl bir etiket bıraktığı ve toplumda nasıl karşılandığı, arkasında bıraktığı bir yıkıma da şahit oluyorsunuz dizide. Yani birçok unsurun, birçok konunun işlendiği ve çok inanılmaz bir diziydi. Yer yer çok ben de kuşkuya düştüm. Tahmin etmesi de zor bir dizi çünkü hemen böyle bir yeni bir olay ortaya çıkıyor. Yeni bir karakter, yeni bir akış içinde bu arada hiç ummadığınız birisi çıkacak falan. Çok heyecan dolu, çok tempolu, sürükleyici bir dizi. Bendeki yerini de anlattıktan sonra şimdi sizi klibiyle baş başa bırakıyorum. Ardından da yorumlarımla karşınızdayım. Don't ask me why. 나의 웃음과 나의 표정을 모를 거야. 넌 어떤 의미인지 누구도 나를 막을 순 없어. 두려움만이 기다릴 뿐. 일 속에 내 모습을 들키고 싶지는 Don't ask me why. Please don't ask me why. Please don't ask me why. Evet, umarım klibi beğenmişsinizdir. Bu dizi benim için olumsuz anlamda eleştireceğim hiçbir unsura sahip değil. Oyunculuklar, yani ben bu diziyi 7. izliyorum diyorum ya. Her seferinde bana aynı hissi nasıl geçirebiliyor bilmiyorum. Ne olacağını bilerek izlememe rağmen bu kadar etkili olmayı belki de konusuna borçluyum. Ya da o anki benim yani hayatıma girdiği döneme de borçlu olabilir. İkisinin birleşimi bence. Konumuz yani
Ben biraz olumlu eleştirilerimi söyleyeceğim. Senaryo anlamında mükemmel bir iş çıkmış. Yani nasıl söyleyeyim bilemiyorum gerçekten ama yani karakter olarak belki yani çoğu insana itici gelmiş olabilir izlediyseniz ya da izlerken böyle çok soğuk ya da işte böyle bir şeyi nasıl eşinden saklar, nasıl diye düşünenler de olabilir ama bence benim gibi düşünen kesim daha fazla. Benim belki de olay örgüsünde en çok sevdiğim karakter o oldu. Hayatı, yaşadığı tüm şeylere rağmen çocuğuna olan, eşine olan sevgisi o kadar büyük ki yani kendisi bir yerde bunu kabul edemese de hatta o sahnede ben çok ağlamıştım. Ben hani onu sevmiyorum çünkü sevmek ne bilmiyorum yani ablasıyla konuşuyorlardı. İzleyenler hemen hatırlayacaktır o sahneyi. Ve eşi de bunu duymuştu. Orada bile aslında sevginin ne olduğu, daha doğrusu kendini rol yaptığına o kadar çok inandırmış ki duyguları hissedebildiğini kabul edemiyor. Bence hem eşine hem çocuğuna karşı büyük bir sevgi besleyen bir insandı ve geçmişiyle ilgili o kadar kötü bir pozisyon ki aslında baktığınızda babası bir seri katil. Bu olayların hepsi kendi yaşadığı eve çok yakın bir yerde işleniyor. Babası onu bir nevi yani bunu devam ettirmesi konusunda bir kafalarda ve bir sürü psikolojik soruna da yol açmış çocukları için. Yani kendisi işte düşünebiliyor musunuz? Yani bu mantık bence günümüzde hala maalesef geçerli. Bu tip davranışları sergileyip bu caniliği, iğrençliği yapan insanların ailelerine de suç buluyoruz ve onlardan da nefret ediyoruz. Ve bir şekilde hani mesela şey gibi bir şey biliyoruz yani bu adam akıl hastası ve akıl hastalığı genetik aktarımla da olabiliyor. O zaman tamam bu adam bunları yaptıysa bunun çocuklarında da kesin iş var. Yani bu oldukça sakıncalı bir bakış açısı. Çünkü evet genetik aktarım olabilse de herkeste olacak diye bir şey yok. Ve burada toplumun bu acımasız yaftalarını görmüş oluyoruz. Yani kendisine uygulanan o ayinleri de gördünüz. Yani işte o kötü ruh çıksın diye. Yani çok travmatik bir çocukluk. Annesinin sesinin yani birçok yerde birçok yerden vurdu bu konu aslında. Ve ben şeyde de çok ağlamıştım yani eşinin her şeyi bildiğini öğrendiği nokta var ya işte o nokta bizim gerçek sevgiyi gördüğümüz nokta. Yani sen bunca şeyi bilip nasıl benle kaldın, nasıl yani hala kendine bu sevgiyi yakıştıramıyor bir yandan ve çok güzeldi. Bir tek şunu söyleyeyim, o bana büyük bir sürpriz oldu, hafıza kaybı. Hiç beklemiyordum hafıza kaybı olayını. Yani benim düşüncem evet yani o noktada adamın yani biliyorsunuz o karakteri zaten. Yani gerçek Baek Hee-sung'un öleceğini bir şekilde hissetmiştim ama yani nasıl yani o hafıza kaybı beni bir tık şok etti ve ondan sonrası da yani finali bağlama süreci beni üzdü biraz izlerken. Yani hafızasını yitirdi, hiçbir şey hatırlamıyorum diyor, kusura bakma diyor, bir şeyler diyor falan. Böyle hissettim gerçekten bunları söylüyorum ama hafızasını yani bir nevi orada bir adaletsizlik var çünkü Cha Ji-won her şeyi hatırlıyor. O küçük kızları bile birçok şeyi hatırlarken yani onun suçu değil tabii ki ama öyle bir şey beklemiyordum. Finalini bu şekilde bekliyordum. Allah'tan mutlu sona bağlandı. Eğer ayrı yollara ayrılmış bir final olsaydı bir tık yıkılırdım
bir tık değil yıkılırdım herhalde. Tekrar birleşmeleri, belki de hafıza kaybı iyi olmuştur. Çünkü bunca yükle bir ilişkiye geri dönebilmek ve bir şey yokmuş gibi yapmak çok zor. Tabii ki şimdi diyeceksiniz ki o zaman aynı şey eşi için de geçerli. Yani o nasıl? Ama onun sevgisini gördüğünüz üzere bunları kaldırabilecek bir sevgi yapıları var aslında. Çünkü biz geçmiş ilişkilerini de görüyoruz dizide ve zaten geçmişte de çok zor bir ilişki kurabilmiş eşiyle. Hani istenmeyen birisiyken peşine düşmüş ve ilişkiyi aslında adım adım kuran o. O yüzden bu haldeyken, bu durumdayken ve bunca şeyi biliyorken hikayesini bence kesinlikle eşini zaten bırakamazdı. Ve oldukça güzel bir şekilde dizi bitti. Bunu anlatmak benim için biraz zordu. İşin aslı ve yani Netflix'te bu diziyi görmek beni çok şok etti. Çünkü hazır değildim gerçekten bunu paylaşmaya ama paylaşmış oldum. Nasıl anlatacağım diye de inanın çok düşündüm ama çok geciktirmeden hani çünkü 100 aboneye özel olsun istediğim için diziyi de hemen sizle paylaşmak istedim. Umarım benim kadar belki sevmezsiniz ya da bağ kurmazsınız ama beğeneceğinize eminim. O yüzden bir şans vermenizi kesinlikle isterim. Polisiye sevmeseniz de onun dışındaki sahneleriyle sizi alacak bir dizi. Lütfen izleyin bu diziyi. Ve oyunculukları, bütün ekibi ben canı gönülden buradan tebrik etmek istiyorum. Kim yani ne kadar duyarlar duymazlar bilmiyorum ama zaten ben onları etiketliyorum. Umarım denk gelir de görürlerse gerçekten inanılmaz bir oyunculuk çıkarmış bütün ekip ve teşekkür ediyorum onlara da böyle bir yani hepsi çok başarılıydı. Senaristlere de buradan selam olsun. Yani muhteşem bir senaryo, muhteşem bir ekip ve muhteşem bir dizi. Dizi için diyeceklerim bu kadar. Umarım siz de severek izlersiniz ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. 100 abone olduğum için de ve üstü de olduğu için de çok mutluyum. Ailemizin ufak ufak büyüyor olması da beni çok heyecanlandırıyor ve bu heyecan da beni daha da çok video çekmek için motive ediyor. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoma kadar hoşça kalın.